Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Yanımda Uğur var. Beraber Tundra Takas Merkezi'ni anlatacağız ve Kahraman Salonu'nu. Kahraman Salonu ile alakalı daha önce hiç video çekmemiştim. Onu fark ettim. Tundra Takas Merkezi ile alakalı da herhalde en son 6-7 ay önce ya da daha eski bir video vardı. İçerikleri falan değişti arkadaşlar. Onunla alakalı güncel bilgi vermek istedim. Uğur'cum selamlar. Selamlar Çağrı'cığım. Oyuna çok fazla yeni başlayan arkadaşımız var. O yüzden onlar için çok daha değerli olacaktır bu video. İlk başta Tunda Takas Merkezi'ni temelden anlatalım. Sonra bildiğimiz taktikler nasıl daha fazla şey almalıyız ve buradan öncelikli olarak neler almalıyız onları anlatırız. Sonra Kahraman Salonu'nda bizim uyguladığımız birkaç şey var. Biraz da onlardan bahsederiz. Zaten çoğu oyuncu biliyordur ama yine de bilgi olarak kanalımızda bulunsun. Arkadaşlar videoyu beğenip yorum yaparsanız ve çekmemizi istediğimiz farklı videolar varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi Tunda Takas Merkezi ayda bir geliyor diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum Uğur? Evet, doğru. Doğru. Ayda bir geliyor arkadaşlar. Şimdi oyunun başında olan arkadaşların zaten çok fazla bir takas kuponu olmayacak. Takas kuponu ne demek arkadaşlar? Buradan bazı şeylerimizi takas ediyoruz. Ve o takas kuponlarını ise burada harcıyoruz. Peki takas kuponlarını nasıl elde edebiliyoruz? Bir kahramanımız arkadaşlar eğer 5 yıldız olduysa 5 yıldızdan sonra biriken parçaların her birini çevirebiliyoruz. Onun dışında bakalım hemen. Genel parçaları çevirebiliyoruz. Kahraman kitaplarını çevirebiliyoruz. Yine 5 yıldız fazla olan kahramanları. Genel mor parçaları çeviriyoruz. Yine mor kitapları. Molemiz 5 yıldızdan fazla olduğu için. Bunlar 5 yıldız üstü ve özel silahlarda elimizde fazla olursa arkadaşlar fazla olmasına gerek yok bu arada. Elimizde 10 tane varsa kullanmamışsak eğer bir kahramana direkt bunları da çevirebiliriz. Ama gidip eğer Geronimo'nun ya da Molly'nin ya da Zimma'nın silahını ona bastıysanız onu çeviremiyorsunuz arkadaşlar. Çantanızda şu şekilde bekleyen silahları sadece çevirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Onun dışında başka da bir şey yok herhalde. Ve her birinin sınırı var arkadaşlar. Mesela özel silahtan en fazla 100 tane çevirebiliyormuşsunuz. Kahraman parçasından Molly'den mesela 500 tane. Bu kitaptan 500 tane bu şekilde. Şimdi oyunun başında olan arkadaşlar en hızlı şekilde arkadaşlar Cina kahramanını 5 yıldız yapabiliyor. Oyun bize en hızlı bunu fulletiyor. O yüzden hızlı bir şekilde Cina'yı kesinlikle 5 yıldıza götürmek zorundayız. 5 yıldıza götürdükten sonra da arkadaşlar burada etkinliğimiz mevcut. Ve şuradaydı bakalım. Cina'nın intikamı etkinliği gelmeye devam ediyor. Yanılmıyorsam Gen 4'e kadar bu etkinlik sürekli gelecek. Gen 4'ten sonra bu değişecek arkadaşlar. O zamana kadar normal dünyada hayvanlara saldırdığımızda şu hayvanlara bize kriptit parçası veriyor. Kriptit burada. Ve bununla da seferberlikler açıp Cina parçası toplayabiliyoruz. Hatta Uğur şey hatırlıyorum. Bir tane arkadaş şey yapıyordu. Farm hesaplardan bunları topluyor. Bunları paylaşıp ana hesabına mı kestirtiyordu? Fazla Cina parçası alıp Eee, Tundra Takas Merkezi'ne çevirmek için. Onu yapabiliyor muydu hatırlamıyorum ama Yapıyor. oradan, Bunu evet, paylaşıyor. Bunu açıyor. Sonra dünyada paylaşıyor ittifakta. O da gidip onu kesiyor. evet, 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 doğru, doğru, Evet. doğru, doğru, evet. Bu da bir taktik olarak kalsın. Eğer ben öyle bir şeyle uğraşırım diyen arkadaşlar varsa bu tarz bilgi de elimizin altında bulunsun arkadaşlar. Peki diyelim ki Cina parçalarını fullledik. Oyunun başında arkadaşlar mavi kahramanlara geliyoruz. Bunun yeteneklerinde sol tarafı fulllemenize gerek yok. Oyunun hiçbir alanında daha doğrusu şu Kloris'i sadece arenada ya da keşifte oyunun ilk başlarında belki 10 gün 15 gün kullanıyorsunuz. Daha sonra kullanmıyorsunuz. Sadece sağ taraftaki yetenekleri vereceksiniz. Hatta şunu bile söyleyebilirim. Bu bile inanılmaz gereksiz Gereksiz. olduğunu düşünüyorum ben. Sadece şu sağ aşağıdaki yeteneği fullleyip diğer üçünün kitaplarını kesinlikle gidip Tundra Takas'a çevirebilirsiniz. Oyun boyunca asla ihtiyacınız olmayacak. Aynı şekilde bu kahramanı da arkadaşlar kaynak toplama kahramanları biliyorsunuz. 4 tane mavi kahramanımız var. 4 mavi kahramanın yeteneklerinden sadece sağ alttakini verip fulllemeniz ve diğerlerini Tundra Takas Merkezi'nde çok rahat bir şekilde çevirebilirsiniz. Onun Ben hâlâ dışında mor kahramanlarda bile böyle yapabileceklerini düşünüyorum. Gerek olmayan bir dünya yetenekleri var. kesinlikle. Mesela Jester'ı hayatımız boyunca hiç keşifte kullanmadık aslında. Bu üç yeteneğini de fulllemeyebiliriz. Ben hiç kullandığımı hatırlamıyorum.
Bizim için Jester'ın bildiğiniz gibi arkadaşlar sağ taraftaki öncelikle araştırma hızı, daha sonra da hasar artışı önemli olduğu için sol üç yeteneğini hiçbir zaman kullanmıyoruz. Ben hiçbir zaman kullanmadığımız kahramanları söyleyeyim, arkadaşlara bırakayım o zaman. Sol tarafı asla Kesinlikle. kullanmayacağız. Sol kitapları tamamen buna kaldıysa çevirebilirsiniz. Sol tarafı hiçbir zaman kullanmıyoruz. Sol tarafı hiçbir zaman kullanmıyoruz. Sol tarafı hiçbir zaman ben kullanmadım. Sol taraf rezalet kötü. Yani kötü. Hadi Patrick, Ya bayılmak Gina, için bunu söylemen. yani maalesef öyle. Ama Patrick, Gina ve Jesse'yi, yani bu üç kahramanı arenada da zaman zaman kullanıyoruz oyun başında arkadaşlar. Sergeyi saymıyorum. Onu da kesinlikle zaten kullanıyoruz. Onun dışındaki diğer kahramanların yeteneklerini de kesinlikle verebilirsiniz. Bu kahramanları 5'e götürmek zorundalar mı? 4'te bıraksınlar mı? Yani Bir işe yaramaz. Her türlü 5'e götürecekler. evet, Çünkü zaten şey parçalarını çeviremiyorlar. çevirmek için de mavi normal parçaları da şey yapabiliyorlar ya. Ama gerek yok. Önce 5 yapın. Beşten sonra Gerek yok. fazla gelenleri şey yaparsınız. Geçenlerde bir arkadaş hesap incelemede şey demişti. Uğur, onu iyi hatırlattın. Buradaki fener görevlerinin mavi, kırmızı, şu bu hiçbir önemi yok arkadaşlar. Hepsini kesinlikle günlük yapın. Tüm fener görevlerinizi kesinlikle tamamlayın arkadaşlar. İşte sadece sarıları yapıyorum ben deyip geri kalan enerjileri falan biriktirmeyin. Tüm fenerleri günlük olarak kesinlikle tamamlamaya çalışın. Diyeceğim ve Kesinlikle o ekleyeceğim. Evet, en kısa sürede o şekilde bitirecekler çünkü. kesinlikle. Bu kısımla alakalı dediğim gibi takas etmeniz gereken şeyleri söyledim arkadaşlar. Diyelim ki takas kuponlarınız birikti. Peki bizim için değerli olan ne? Arkadaşlar, Gen 2 ve Gen 3, şu an bizde Gen 3 olduğu için Gen 3 tane silah var. Bu Gen 1 silah, özel silahları Gen 1 kahramanlarının, Gen 2 kahramanlarının ve Gen 3 kahramanlarının. Oyun başında olan arkadaşlar da sadece Gen 1 kahramanları olacak. Şuradan bakıyorum. Balina hesap değilseniz sizin Natalya, Molly, Geronimo ya da Zimma'nın özel silahına kesinlikle ihtiyacınız yok. Bence kesinlikle oyun başında bunu kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde silahını da yükseltmenize gerek yok. Ya, tamamen israf diyebilirim. Peki oyun başında olan arkadaşlar ne kullanacak? Takas kuponlarını Gen 2'ye kadar biriktirebilirsiniz. Bunlar sürekli birikiyor. Gen 2'de çünkü arkadaşlar iki tane kahramana silah gerekiyor. Düzgün bir şekilde oynadıysanız oyunu, Flint artı Alonso, iki tane kahraman alacaksınız Gen 2'de. O iki tane kahramanın özel silahını alabilirsiniz. Ama zaten çok fazla takas kuponunuz olacağını düşündüğüm için buradan sırasıyla ne almanız gerekiyor? Mithril bence inanılmaz pahalı. 20.000 buraya harcamak ve 60.000 harcamak, totalde 60.000 Yani harcamak balina çok çok değilse, fazla. bir hesap balina değilse oraya hiçbir şey harcayamaz. Evet, ve ulaşamıyor da zaten. 60.000'e ulaşabileceğini çok sanmıyorum. Bu benim aylardır, kaç aydır Kesinlikle. biriken muhtemelen. Burada oyun başındaki arkadaşların kesinlikle alması gereken 3.500'e 10 tane tasarım planı. İkinci öncelik tılsım tasarımı. Üçüncü, şuna çok gerek yok. Kesinlikle diğer önceliğimiz geliştirme TPC arkadaşlar. Olmazsa olmaz, En kesinlikle önemlisi. alacaksınız. Hatta ilk başta bunu alıp daha sonra tasarım planı ve tılsım tasarımına gidebilirsiniz. 3 tanesini saydım. Bir, önem sırasına göre 2, 3. Sonrasında ben güçlendirici serum alıyordum abi, ihtiyacıma göre. Kesinlikle. Ama Gen 2, Gen 3'ten sonrası için en önemli şey silah. Bunu atlamayın. Önce silahı bitirin. Ondan sonra ne Kesinlikle, alıyorsanız alın. kesinlikle. Ya şuradaki silahları full çekeceksiniz. Hatta şöyle söyleyeyim, şurada 1000'e satılıyordu. 10 tanesi 10.000 Evet. oluyor. Bir önceki genler her zaman biraz daha ucuzluyor arkadaşlar. 10.000 yerine 8.500'e düşüyor. Diyelim ki filintinizi Gen 3'e geldiniz. Silah 5. Buradan da 10 parça falan alıp eksiğiniz varsa buradan da 6'ya falan tamamlayabilirsiniz. Çünkü Gen 3'te bile hala Gen 5'e kadar filintle oynayacağınızı düşünürsek Kesinlikle. gayet iyi Ben Gen diyebiliriz. 6'dayım. Ben Gen 6'dayım. Şu an Mia'nın silahını buradan alıyorum hala. Bitirmeye çalışıyorum. Ayı avlarında işe yarıyor diye. Evet, ama tamamen Uğur'un oyun tarzına göre bir durum bu arkadaşlar. Yani siz hiç mi ya da almaya da bilirsiniz. Bu tamamen oynayış Tabii tarzınıza tabii göre tabii değişen bir kesinlikle. durum. Aynen öyle. Bu arada Tundra Takas Merkezi ile alakalı 10 dakika konuşmuşuz. Umarım videonun altına alt üstü bir takas anlatacaksınız. Ne uzattınız demezler. Her neyse, kahraman salonuna geçeyim.
Burada ne anlatacağız Uğur? Arkadaşlar burada da her gen bir tane kahraman salonuna geliyor. Gen 1, Gen 2, Gen 3. Pardon, Gen 1'de yok. Gen 2, Gen 3'ten başlayarak arkadaşlar kahraman salonu geliyor. Gen 1'de yoktu değil mi? Yok, vardı ya. Zinman vardı Yok. Gen 1'de. Yani Evet, Zinman vardı ama hiçbir önemsiz, o işimiz yüzden yok. yok. Aynen, yok diyebiliriz. Gen 2, Gen 3'te geliyor arkadaşlar. Gen 2'de Alonso almak isteyen arkadaşlar buradan 15.000 elmas verip Alonso'nun 10 parçasını alıp kahramana sahip oluyor. Daha sonra bildiğiniz gibi bitikleri basıyoruz. Ama burada mesela ne yapabiliyoruz? Burada özel silahlar da satılıyor arkadaşlar. Gen 3'e geldiğimizde Gen 2'nin silahı buraya düşüyor. Orada da mesela diyelim ki bu kahramana herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. 15.000 elmas verip burada da bir önceki genin silahını alıp yine tamamlayabilirsiniz. Ben bunu birkaç kere yaptığımı hatırlıyorum. Gen 2 kahramanlar için Gen 3'e geldiğimde. Kesinlikle çok mantıklı bir hareket yine. Yani, bu arada şuradaki şu paketlerden de uzak durun arkadaşlar. Bunu sadece Balina ve Megalodon, yani oyuna inanılmaz şekilde yüksek para atan oyuncular satın alıyor. Bilginiz olsun. Yanlışlıkla gidip satın almayın. Paranız boşa gitmesin. Çok fazla Evet. uzatıp çok Rızkınızı buraya vermeyin. kesinlikle çok fazla uzatıp konuyu çok da şey yapmak istemiyorum. Artık videolarda çekerken korkmaya başladım. Süre uzayınca alta hemen ne anlattınız be tarzı yorum geliyor. Can sıkıyor. O arkadaşlar gelmeden bence biz kaçalım. Uğur'cum çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Çağrı'cığım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşunuza gitmediyse de yanlış yaptığımız düşündüğünüz şey varsa da lütfen yorumlarda gelin bu konuyu konuşalım. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın.